Evet abi, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ettik. Aramızda kalsın diyelim, başlayalım abi. Başlayalım, hadi sağ ol. Hocam, o zaman sana ilk sorumu sorayım. Buyurun. Kendini bulmak mı yoksa kalabalıkta kaybolmak mı? Çok güzel bir soru. Evet. Sorunun kendisinde hikmet var. Şimdi bir kalabalığın içinde diyelim içine girip kayboluyor. Evet. Onun gibi olmaya çalışıyor çünkü kendi benliğinin farkında değildir. O yüzden de onun farkına varmadan başkalarının dediklerini yaşıyor. O da bize uymuyor. Hocam bir de aslında şöyle bir şey var. Biz olmadığımız biri gibi davranmaya çok alışmışız. Herkesin bir maskesi var. Dışarı çıktığında o maskeyi takıyor, öyle gidiyor. Yalnız kendini dinlediği zaman aslında öyle biri olmadığının kendinin de farkında. Ama işte beyinde soru şu. İnsanlar kendi kendini kandırmayı çok iyi biliyorlar. Yani bizim en çok yaptığımız hata bu zaten. Yani aslında başkaları bizi kandırmıyor. En çok biz birbirimizi kandırmaya çalışıyoruz. Aynen. Ve bu yüzden de birbirimizi kandırdığımız için ama kendin olduğun zaman bir de ona bir kılıf da uyduruyorsun. Toplumda bir yer edinmek için olmadığımız biri gibi davranıyoruz. Ama o gerçeklik bir süre sonra bizim gerçek kimliğimiz oluyor. Biz bunu zorluyoruz. Sana bunun en güzel örneği ne biliyor musun? Bir kız ayarlayacaksın değil mi? Bizim dönemimizde öyleydi. Yani şimdiki sosyal medya yoktu. Tabii canım. Konuştuğun zaman hangi kitabı okuyorsun? Hangi müziği dinliyorsun? Ben Türk sanat müziği dinliyorum diyor. Yani Türkiye'de kime sorsan Türk sanat müziği dinliyor. Kasetlere bakıyorsun. O dönem arabesk yeni çıkmış. Patlama yapan arabesk. Kaset sayısına bakıyorsun. En çok satan isimleri vermeyeyim. 2-3 tane büyük sanatçı en büyük şeyleri satıyor. Ama konuşmaya gelince herkes Türk sanat müziğini Zeki Müren'i dinliyor. Zeki Müren'in sattığı kaset belli. Kimin dinlediğini biliyorsun. Sen ne yaparsın? Ben operaya giderim. Ben hayatımda operaya gitmedim mesela. Ama adamı sorduğun zaman ben operaya gidiyorum diyordu. Tiyatroya gidiyorum diyordu. Ve yani halbuki alakası yok. Sadece çünkü insanlar onu istiyordu. O şeye bürünüyordu. Hayatın gerçekleriyle karşılaştığın zaman farklıdır. Mesela birisi bir sunum yapar. Mesela bir yemek. Yemeğin tadı güzel değildir ama sunumu mükemmeldir. Evet. Yani gözü doyuruyor. Çok güzel süslemiş ama tat yok. Veya tuzu unutmuş veya tuzu çok atmış. Ama diğer bir esnaf lokantasında yemekler mükemmeldir. Adam süslemeye ihtiyaç duymuyor. Doldurur, verir ve sen onu gerçekten böyle çok güzel bir şekilde. İşte hayat öyle bir şey. Mutlu olduğun yer neresi biliyorsun? O esnaf restoranında oturup o tadı alarak yemektir. Ama nedir? Orası elit bir yer olmadığı için orada kimse gidip fotoğraf çekip de paylaşmaz. Aslında mutlu olduğu yer orasıdır. Ama nerede olur? Sahte gülücüklerle elit bir yerde 10 lira olan şeye 100 lira ödeyerek tadından hiçbir şey anlamayan insanlar. Peki sence mutluluk bir tercih mi yoksa bir illüzyon mu? Tercih al. Ben doğuda büyüdüm. İyi bir aile kültürüm vardı. Batıya doğru gittik bir yerde. İsim vermeyeyim. Restoranta gittik. Tavuk serdiler. Herkes almış çatal bıçak kullanmasını biliyorum ben. Açık ne söyleyeyim. Bıçak çatal çünkü dedemin İlla restoranı abi, vardı. sen gastronomi uzmanısın yani. Dedemin bir de restoranı var. Yani ben çocukluktan yetişmeyim. Yani. Ama ben bıçakla yemeyi sevmiyorum. Çünkü o kemiği elime alıp hani et balık elle yenir deniliyor. Zaten çatalla bıçak kullanmasını bilmiyorsun. Bak çatalla bıçak böyle kullanılır. Ama bak ben kullanmasını biliyorum. Yani bana işimi öğretme. Sen ilk Öğretmedim. önce çatalı ben bıçağı kullanmayı ben öğret. onu iki taraflı da çok iyi biliyorum. Bu nedir? Karşı tarafı sindirmeden veya yapmadan. Ama benim de kendime göre haklarım var. Senin de kendine göre hakların var. Ama ben sadece sana uymak için veya senin gözüne iyi görünmek için ben kendimi sıkmamın bir anlamı yok. Sen Hocam, su bu içersin ben ayran sahte içerim. Yani bu. mutluluk. Yani onların olayı sahte mutluluk. İşte Tabii. yani olmadığı gibi. Başkaları için yaşamak. Elbette öyle ama olmadığın biri gibi davranmaya başladığın zaman senin dediğin ortaya çıkıyor. Bir de insanlarda da Kişilik şu var. bozuklukları Hocam. burada meydana geliyor zaten. Şimdi insanlar niye mutlu olamıyorlar? Çünkü gerçekleri söylemiyorlar. Biz mutluluğu hep öğreniyoruz. Çocukluğumuzda bize bir şey öğretmenize gerek yok. Yani doğal olarak zaten mutlu olabiliyoruz. Bizim yetişkinler olarak çocuklarımıza bazen hani onu yapma, bunu yapma. Şartlanıyoruz. Şunu icat çıkarma, oğlum karıştırma orayı, kızım yapma onu bilme diye o alanı daraltıyoruz, tamam mı? Ve mutsuz olmayı öğreniyoruz. Sonra da o sahte mutlulukların peşine gidiyoruz. Ama bugünkü dönemde o değil. Bugünkü dönem çok değişti. Sen ne dedin? Sosyal medya üzerinden insanlar sahte bir mutluluğun peşinde, illüzyonun peşinde. İşte ona geleceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Bak mesela nedir? Kavga ederler, yaparlar ve orada mutlu bir gülümseme, sahte bir gülümsemeyle bir aile fotoğrafı çekerler. Biz çok mutluyuz. Dışarıdaki insanlar da onların çok mutlu olduğunu biliyor. Buradaki insan toplulukları buraya inemediği için ya da halkı kendi seviyesine çekemediği için hep uçurum gittikçe büyüyor. Bak az önceki sosyal medyaya da gelelim. O sosyal medyadaki o yapay illüzyonist, hayal gücü, yapay mutluluk, beyaz yakalı dediğimiz ya da elit dediğimiz kısmın bunları yönetmesinden ibaret oluyor. Sen buraya özeniyorsun, onlar gibi davranıyorsun ama gerçekte öyle değilsin. Ya da yalnız kaldın. Ya şimdi bak mesela örnek veriyorum. Sen çalışıyorsun, ben çalışmıyorum. Bir hafta sonra diyorsun gel şuraya gidelim. Ben seni kırmıyorum. Tamam diyorum. Cebimdeki parayla gidiyoruz oraya. Bir hafta sen ödüyorsun. Örnek veriyorum sana 100 liralık bir yer. Ben çalışmayan bir insanım. Benim için 100 lira büyük bir para. Sen ise 100 lirayı bir günde kazanıyorsun. Düşün. İkinci çağırıyorsun. İkinci de ben yine ayıp olmasın belki birinden borç alıp geliyorum. Üçüncü çağırıyorum diyorum. Ya ben buna gelmek zorunda değilim. Diyorum arkadaşım ben çalışmıyorum. Şu an sen çalışıyorsun. Ben senin takıldığın yerlere gel. Ben öderim. Hayır o zaman ben rencide oluyorum. Her seferinde sen ödeyemezsin benim hesabımı. Hani bizde bir atasözü var ya ayağımı yorganıma göre uzatırım. Biz bunu bilmiyoruz. O dediğin de çok Evet. tehlikeli biliyor musun? Yani
sen durmadan ya tamam senin paran olmayabilir. Hayır, tamam o da da olmaz. abi ben o zaman kendimi niye Benim kişiliğim gider. Yani ben Elbette o şeyi ben ona niye izin kendimi vermem. aşağılatayım ya? Ha bir sen ısmarlarsın, iki defa ısmarla, bir kere ben ısmarla ama en azından 2-1 olsun. Ama ona 0 olamaz. Yani böyle bir hayat şartları yok. Bunlar eski adap ya. Vallahi Ha bir de eski bak şeyle diyeyim sana, insanların ne istediğini bildiği zaman sorun olmuyor. Mesela bugün diyelim ki az iş yaptık. Diyelim ki biz fotoğrafçıyız, tamam mı? Bugün bir yerden iş gelmedi ve para almadık. Bugün dışarı çıkmıyoruz. Gayet normal bir şekilde paramız yok. Ama diğer gün bir tane büyük bir iş alıyoruz. 1 yıllık iş alıyoruz ve 10 bin lira da peşin aldık. Ha o akşam gider takılırız, içeriz, yeriz. Problem yok. Çünkü onun sonu da arkası da geliyor. Olaylar farklıdır. Yani insan yaşamını ona göre bilmesi gerekiyor. Sen bugün var, yarın da bakıyorsun ki iş gelmedi. Durduruyorsun. Çünkü o şeye göre adam böyle ne oldu, niye böyle oldu? Ya o dün vardı, bugün yok. Onun için sorun burada. Ama insanlar seni her gün aynı şekilde bekliyor. Ben her gün aynı değil olamam. Veya benim sinir sistemlerim her gün aynı değil. Sen geliyorsun benim moralim bozuk, niye moral? Ya seninle alakası yok. Benim moralim belki kendi kendime bozuk. Bozuk olamaz mı ya? Yani böyle bir hakkım yok mu ya? Ya. Ya benim hani şey diyorlar. Nedir işte babalar şöyle, erkekler şudur, erkekler güçlüdür. Hayır. Abi sen bin üzerine yani elektrik güçlüdür evet. Ama sen şu prize 10 tane ocak takarsan patlar yani. Şimdi ona sonra ama elektrik güçlüdür. Evet güçlüdür. Gerçekten güçlüdür. Her şeyi çalıştırabilir. Ama 10 tane şeyi birlikte çalıştıramaz. Aynen. Biz bunu anlamıyoruz. Bir kere bir şey bizde bir yapı oluşmuş. Bu böyledir veya bu serttir. Ya. Değil. Senin istediğin gibi olmak zorunda değilim ya. İnsanlar bence bunu anlamıyor. Ben gece işi yapıyorum. Benim yaşadığım en büyük problem ne biliyor musun? Şimdi yaşamıyorum çok şükür. Çünkü hepsi yani 20 yıl boyunca anlattım ancak anlayabildiler. Bir düzene girdi diyorsun. Yani 20 yıl sonra hepsini kaybettikten sonra yani kurtuldum. Yoksa yine kurtulamıyorum. Sabahın 8'inde arıyor. Ne yapıyorsun? Ben de kırmamak için hani acil bir olay var demek ki beni aramış. Uykulu bir sesle buyur diyorum ne var? Sen daha uyuyor musun? Allah Allah. Ya ben saat 6'da gelmişim zaten. Uyuyor musun ne demek ya? Sen bunu biliyorsun yani. Sen ben 2 saat sen hangi akıl hangi mantıkla beni arıyorsun? Ondan sonra da herkes uyandı. Ya ben herkes değilim işte. Aradaki fark bu. Sizin anlamadığınız, sizin kafanıza girmeyen şey bu. Ya abi gece çalışan adama da Ya da- sorulmaz yani. Bak mesela ben sana şey üzerinde de söyleyeyim. Ona gelmişken diyet üzerinde de söyleyeyim. Adamlar yok bu böyle diyet yaptı, şunu diyet yap. Abi her beden ayrıdır. Evet. Hiçbir diyet hiçbir bedene uymaz. İnsan kendi kendini tanır, kendi kendine diyet yapması lazım. Çok uzman olan senin bedenini ölçer, değerlerini ölçer, ona göre diyet yaptırır. Abi ona bakarsan tıpta aslında son günlerde her tedavi şahsa özel yapılmalı. Özeldir kesinlikle. Benim bedenim ayağa Ya kullandığın ilaç bile sende başka, bende başka Düşün, etki yapıyor. benim bu abi yaşıma ya. bak. Herkesin söylediği şey ne biliyor musun? Ben sosyal medyalara baktığım zaman geçen bütün konuşmalar bu. İnsanları kandırdıkları şey şu. Gece uykusu kadar önemli olan hiçbir şey yok. Eğer gece uykusu uyumasanız çok çabuk yaşlanırsınız. Ben hayatımda gece uyumadım ya. O zaman benim şu anda bu yaşımın 2 katı, 3 katı olmam lazım. Evet. Ben yaşıma göre daha genç gösteriyorum. Nasıl oluyor bu? O zaman burada bir yanılgı var ya. Bir terslik var. Evet. İşte onun için diyorum yani kimin ne söylediği önemli değil. Vücudun ne reaksiyon gösterdiği önemlidir. Ben saat kurmam. Uykum Evet. geldiği zaman uyurum. Uyanmam gerektiği zaman da uyanırım. Evet. Sana bir örnek daha vereyim. Bize şehir dediler, araba dediler, mesela şey dediler. Bizi şehire çektiler, bizi yediler fabrikalara soktular. Aynen. Bize son model arabalar aldırdılar, borç altına ev aldırdılar. Ne yaptılar? Bizim köydeki evleri gidip çiftlikleri aldılar, Aynen. atlarımızı aldılar. Şimdi de köyden ev aldırmaya çalışıyorlar. Şimdi işte bak bu bir döngü şeklidir, tamam mı? Değil mi abi? Güzel bir yerden devam edelim istersen. Buyurun. Bir tık konuyla da alakalı. Hocam korkularımızın kaynağı nedir? Ve Belirsizlik. cesaret gerçekte neye benziyor? Yani bu bizim korkularımız cesaretsiz olmaktan mı geliyor? Bunun üzerine seninle... Ya aslında korku nedir biliyor musun? Şimdi ben bu iş yerini açtığım zaman müşteri gelir mi? Korktuğum zaman zaten gelmez. Bunu bil. Sen müşteriye değil kendine güveneceksin. Ben burada mıyım? Evet buradayım. Ben bu işi biliyor muyum? Biliyorum. Yaparsın, açarsın, gelir. Bitti. Ama cesaretle güven aynı şey mi abi? Güven şudur. Kendine güvenmek ayrı bir şeydir. Başkasına güvenmek onun açılımları farklıdır. Yani, evet. Ne için sorduğun önemli. Yani o ayrımı yapmak için sordum. Yoksa O ayrı bir bizim şey. için değil. Ama kendine güveniyorsun, cesaretin varsa o zaman sen çok başarılı bir insansın. Aynen. Seni kaybetme şey. Ha bazen insanlar diyor ki diyor mesela ben şu kaybetti. Hayır kaybetmedi. Mesela örnek diyeyim. Sen burada çalışıyorsun, benim yanımda çalışıyorsun. Benim korkum yok iş tarafından. Ben bunu sana söylüyorum, sen de böyle yapıyorsun. Hani inadına. Dur ben şimdi seni nasıl şok ederim. Diyorum nasıl? Ben işi bırakıyorum. Diyorum senin sorunun. Diyorum ben kaybetme. Diyor sen de diyorsun kimseye ben demek ki sen benimle bağlantılı değilmiş. Yani sen kendini buraya hissetmemişsin. Burada olduğunu hissetmemişsin. Onun için sen gidiyorsun. Senin yerine daha iyi birisi gelecek. Benim için de şöyle bir şey. Bir şey yapmak istersin böyle içinden gelir. Ama böyle bastırılmış çaresizlik vardır ya psikolojide. Çünkü ailen sana habire Çok kötü. Baskı yapmıştır. En kötü şey. Ve alışmışsındır yani o şeye. Yapamayacağını hissedersin mesela. Hayır. Ama Yapamayacağını değil. Yapacağına inanırsın. Şöyle bir ihtimal verirsin. Olmadıysa ailemi kaybederim. Ailem hepsi benim yüzüme bunu söyler. o işin başka bir boyut. Ama bir de yalnız kaldığında, kendi
kendinle baş başa kaldığında o da işin bir başka boyutu. Orada da işte ailenin Orada da öğrettiği kendini baskıyla... kandırmaya bak. Yine bak aslında sen gerçeği tam biliyor. Bak bütün insanlar gerçeği biliyor. İnsanlar sadece kendini kandırıyor. Gerçeğin ne olduğunu insanlar herkes biliyor. Görmek istemiyor. Bak bu ben de olayım. Yani şimdi sen desen ki sen kendini kandırıyor musun? Yeri geldiği zaman ben de kendimi kandırıyorum. Çünkü niye inanmak istemiyorum? Seni zaten bir aile köreltiyor. Tabii fanlar için söylüyorum. Mesela benim ailem her şeye destek verirdi. O kadar özgür büyüdüm. Ama benim de korkularım şuydu. Toplum tarafından kabul görülmeyecek korkusu ya da ne bileyim yaptığım şeyin toplum tarafından yadırganacak korkusu. Bu bir şekilde engelliyor. Mesela İngilizce konuşamamak. İngilizce bilirsin abi. Ama dışarıda İngilizce bir tane turist gelir. 2 kelam bir yere getiremezsin ama biliyorsun falanca kişi ya da yanında bulunan arkadaşın seninle o konuştuğun dil konusunda seninle dalga geçecek. İnsana boşu boşuna birbirinin hayatının içine girmez. Biz kabulleniriz, kabullenmeyiz. Bak bilincindeyiz. Ama beyin ayrı programlandığı için sen bunu hep farklı düşünürsün. Çünkü algı, özellikle algı. Bize öyle bir algı yaratılıyor ki ben sana şunu söyleyeyim. Biz tek sobayla, tek odada 20 kişi, odalarımız ayrı ama 20 kişi veya komşular falan toparlanırdı. Belki 30 kişi bir odada toparlanırdı. Ve o zamanlar kaçak tüm vardı sigara. O içilirdi. Biz hepimiz çocuk ya. Bizim hiçbir sorunumuz yok. Sağlık sorunlarımız yoktu. Ha neden diyeceksin? Camlar şimdiki gibi değildi. Toprak evlerdi. O dumanlar çekip gidiyordu. Kalmıyordu içeride. Tamam mı? Bizim sağlığımızda bir problem yoktu. Ama Mutluyduk şimdi da ya. burada şu andaki ev sistemlerinde sigara içme. Evi havalandırmazsan ev havası kalıyor. Evet. O dönemki evleri havalandırmana gerek yok. Zaten kendi yani otomatik olarak havalanıyordu. Abi kapitalizmin getirdiği bazı şeyler de var tabii yani. Adam onları satacak, sonra revize edecek, bir daha satacak, bir daha satacak. Eskiden öyle bir şey yok ki. Bir tane bir şey alıyordun, yıllarca kullanıyordun. Güzel Ben söyleyeyim. ayakkabıdan da tut çanta ya okul boyunca aynı çantayı kullandığımı bilirim. Yırtılmıyordu. Yani, yırtılmıyordu hacı yani giydiğin kıyafetlerden her şey. Ya bir de şöyle bir şey var. Biz kendi evimizde de dikerdik, yapardık, bilirdik şeyi. Zanaat Şeyleri vardı. kendimiz geliştirirdik. Evet. Zanaat vardı. O bir şimdiki dönemde artık yani düşünsene telefon alıyorsun bozuluyor ya aman diyorsun ya. Şey üzeri Neyse. söylüyorum, numara üzeri söylüyorum. Ben eskiden bütün arkadaşların, ailelerin, akrabaların telefonlarını ezbere biliyordum. Çünkü niye? O telefon kulübelerine gidince, jetonu atınca o numarayı 2 defa, Evet. 3 defa çevirdikten sonra kafaya yazılıyordu. Aynen. Çünkü hep diyorlar ya yazma. İşte yazmanın önemi oradan geliyor. Evet abi. Yazdığın zaman akılda Allah kalıyor. aşkına Fuat abi en son ne zaman yazı yazdın ya kağıda? İşte ben burada sadece sipariş alırken yazıyorum. Bitti. Yani onun dışında böyle bir yazı yazdığımız var mı? Ama Yazı bir de, yazmayı unuttuk ama bak ya. bir de ne olmuştu biliyor musun? Bir ara ben bu işteyken herkes siparişleri alırken yazı yazardı. Ben yazı yazmazdım. Çünkü beyin öyle gelişmişti ki şimdi almadığınız zaman unutuyorsun. O Yo zaman ayrı benim demeye Evet. çalıştığım şey artık herkes klavyeden yazmaya başladı ya. Yani onu bile telefon kendi düzeltiyor. Yani yanlış yazdı. Sen bugün- Orada bile yanlış yazıyorsun. Harflere basacaksın. sen bugün bana zaten mesaj göndermiş. Mesajda senin söylediğinin tam tersini yazmıştı. Yani düşün. Başka bir dile geçti herhalde. Evet. O yüzden Ya bir de işte- o benim başıma geliyor. Yani benim yazdığım şeyle o gönderdiğim şey birbirini tutmuyor bazen. Abi aşırı tembelleştik ve bu konfor senin bir şey konusunda tecrübe etmeni de imkansız hale getiriyor. Ama şey de var. Doğru ama böyle bir şey de var. Bazen de o şeyi bulamıyorsun. Artık yoruluyorsun. Çünkü neden? İnsanlar seni yoruyor, bırakmıyorlar. Senin bir yere varmanı, seni aşağı çekiyorlar. Evet. Ben şunu öğrendim. Mesela ben hayatımda hemen hemen her şeyi yaşadım. Yatılı okulu okudum. Hayatımda en zoruma giden şey o yatılı okuldayken, akşam ben o ranzada yatarken bana sorsan dünyanın en kötü şeyiydi. Ama bugün bana sorsan dünyanın en güzel şeyiymiş. Ne? Oradaki arkadaşlıklarla. Yani şu anda mesela bugün bile arkadaşlarım beni arıyor. Diyor Türkiye'ye geldiğin zaman Mutlaka benim. yok arabayla gelme. Uçakla gel. Burada araba var. Hepsinin maddi durumları iyi. Hepsi zaten benim arkadaşlarım hepsi üst düzeyde. Memurlar, hepsi daire başkanları ve çoğu şey. Diyor çünkü diyor o 2 gün bile bizimle geçirmeni istiyoruz. Ne kadar güzel. Türkiye'nin şu anda ben hangi şehirine gidersem gideyim arkadaşlarımız var. Dostlarımız var. Kardeşlerimiz var. Harika. Kardeş dediklerimiz. Hani o Tabii. yatılı okulda büyüdüklerimiz. Yani aynı kapta yemek yediğimiz insanlar ya. Evet. Ve hiç kan bağımız yok. Ama benim kan bağım olan insanlar bugün yanımdan buradan bile geçiyor selam vermiyor. Yani bunlar hepsi yalan. Yani bu sadece bir şeyleri uydurmuşlar. Aynen. Bizi inandırmışlar. Bizi ona bağlamışlar. Ve hayat demişler bu. Hayat öyle bir hayat değil. Hayat senin içinden geldiği gibi yaşamak. Senin inandığın şey işte. Senin inandığın şey budur. Ama senin çevrendeki insanları kandırırlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Ne yaparlar? Sen sanırsın ki ben Fuat'ı kandırdım. Hayır. Sen kendini kandırıyorsun. kandırıyorsun. Bugün sen ne yaparsan yap kendine yaparsın. Bir de bir önemli konu daha var. Başına bir olay geliyor. Suda boğuluyorsun. Ben gelip küfür ediyorum sana. Ulan şerefsiz diyorum. Yüzmeyi bilmiyorsun sen ne? Belki ayağın kaydı düştü. Ben orada ne yapmam lazım? Seni kurtarmam gerekiyor. Bir işte ağaç bulmam lazım ya da suya atlayıp seni çıkarmam lazım ya da bir yardım istemem lazım ya da birilerini aramam lazım ya da gidip köprünün başında beklemem lazım. Yani bir çözüm bulmam lazım. Ben orada sana küfür ediyorum. Sen yüzmeyi bilmiyorsun. Sen ne işin var suda? İşte O abi bu o anda ders verilecek zaman değil veya kızılacak zaman değil. Kurtarırsın, dışarı çıkarırsın, döversin. O ayrı bir olaydır. Bizim bak bütün insanlıkta yapılan şey bu. Bir insan bir kaza geçirir, bir suya düşer, bir şey olur. Gidersin sorgularsın.
sorgulama zamanı değil. Ona çözümü bul, kurtar, getir. Ondan sonra yine sor hesabı. Ya işte bizim yeni jenerasyonun da sorunlarından bir tanesi bu abi. Bir fanus içinde büyüyorlar. Dışarıla hiç şeyleri yok, bağlantıları yok. Ama şey yapamıyorlar. Hayır, onların suçu değil. Onların sorunu şu. Bizim gibi insanlar onları anlamıyorlar. Anlamadığı için ona kapanıyor. Hayır. Hayır kesin. Ben şeyi suçlamıyorum. Hele benim suçlama değil. Yani ben burada aslında yapıcı bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani bir öneride bulunmak istiyorum daha doğrusu. Tamam buyur. Ya şimdiki jenerasyon, benim çocuğum da dahil, fanus içinde büyüyorlar. Sosyalleşebilecekleri pek alan kalmadı artık. Neden? Her yer bina, her yer yol, her yer inşaat. Dolayısıyla onların sosyalleşebileceği alanlar yok. Mesela sen hatırlamaz mısın? Ya bizim aşağı Arman vardı, top oynamaya giderdik. Tamam ama o yine bizden kaynaklanıyor. Ya tamam bizden kaynaklanıyor ama bu noktada çocukların bir çıkar yolları bulması lazım. Örnek Tamam, veriyorum. hayır çocuk bulamaz, sen bulman lazım. Bak mesela örnek diyeyim sana. Ya hocam. Sen burada yaşamak Hayır, zorunda hayır, değilsin. Hayır bak bir dakika. Mesela ben bugün Almanya'ya ilk yeni gelsem açık ne söyleyeyim. Ben bugün burada da yaşamam. Ben Berlin'e geldim. Berlin'de hayatta yaşamam. Ben nereye giderim biliyor musun? Bugün giderim bir çiftlik evi alırım. Kiralarım orada yaşarım. Bu kadar basit. Biz doğal bir ortamdan geliyoruz. Doğal ortamda yaşamamız gerekiyor. Ya tamam onu anlıyorum ben sen de. Bu yapamayanlar için o zaman şöyle bir öneride bulunmak lazım. Sosyalleşmeleri için çocukları tiyatroya, operaya, baleye, sinemaya, O zaman müzeye bir soru sorayım orada sonra. ya da Onlar ne bileyim. oluyor? Ya Abi bak gözünü seveyim. Bak şimdi sen kalkıp da bu halka sinemaya gideceğiz. Tam bak hepsi için söylemiyorum. Tiyatroya gideceğiz veya şu. Adam buraya ne için gelmiş biliyor musun? Sadece para kazanmak için gelmiş. O mantıkla bir adama sen kalkıp bazı şey. Bir de para harcayacaksın o çocuğu. Gözünü seveyim yani. Boşu boşuna gidip ya film zaten. Adam bana ne diyor biliyor musun? Diyorum sinemaya gidelim diyorum. Ben aynı filmi 2 defa izlemişim bak. Ben onunla da o filmi izlemek istiyorum. Diyor şeyde televizyonda yok mu diyor. Kaçak şeylerde yok mu diyor. Abi onu sinemada izlemek ayrı bir olaydır. Tamam mı? ya Şimdi seninle yüzmek. bir şey paylaşıyor. Evet. En azından seninle Hayır sosyalleşiyor. yüzmek ya. Yüzmek bir göle gidip yüzmek ayrıdır. Bir denize gidip yüzmek ayrıdır. O zaman banyoyu doldur burada yüz anasını satayım. Yani Aynı şey. para gitmesin he. Aynı Yemek işte kültürü yani. ya. Yani yemek evde yok mu? Herkesin evde yemeği var. Evet. Ama bir yemeği mesela hocamla konuştuk dün akşam. Söyledim dedim biz böyle şu kata gidecektik. Dedim seni de dahil edeceğiz. Tamam dedi. Uluma dedim giderim. Hatta belki yarın ben seni de ararım. 2-3 tane yer açılmış. Oraları denemek istiyorum. Yani giderim bir değişikliktir. Nasıl yapıyor? Güzel yapıyor mu? Başkasının söylediği değil. Ben kendi gidip görüp kendi tadı aldığım zaman yarın senin gibi bir arkadaşı alıp götürebileyim diye. Ama ben denemeden sana denetmek istemiyorum. Ne güzel. Ama Senin ama evde yemek yok mu? Evde var. Ben en alasını yaparım. Ama hadi oldu biz o yolumuz oraya düştü. Evet. Nerede Ulum'da nereye gidip güzel bir yemek yiyebiliriz? Şuraya gidip güzel bir yemek yiyebiliriz. Şu kişi çok güzel bir yemek yapabiliyor deriz. Aynen ama işte bu noktada çocukların ya aileler diyelim ki öyle. Bizim kabahatimiz de elbette var. Çoğu var. Çünkü sonuçta yetişkinler yönetiyor dünyayı. Dolayısıyla elbette yetişkinler Olsam suçu bir var. de şeydir kusura bakma da bugün büyükler şu şöyledir bu böyledir bunu böyle yapma bununla görüşme bununla çocuklar bile yönlendiriyor. Yani bazı şeyleri yaşamak geçirmek önemlidir. Onu anlamak. Yolda geliyorsun bir şey anlatıyor. Sus konuşma. Hayır bırak konuşsun ya. Saçma da olsa konuşsun. Ha, biz konuşsun sonu ne diyor ya. Biz işte dinlemiyoruz. Biz kendi sorunlarımıza ya benim derdim var. Beni ilgileniyor senin derdin var. Sen babasın ya. Sen beni dinlemek zorundasın. Beni dünyaya getirmesin. Ama biz ne yapıyoruz? Ya benim işte ekonomik sorunum var. Benim bir şey sorunum var. Benim bununla bu. O senin sorunun. Benim sorunum değil. Beni ilgilendirmiyor. Biz bunu anlamıyoruz. Evet. Biz kendi hayatımızdaki problemi çocuğa yönelik. Hayır o çocuğun sorunu değil. Çocuk bana diyorum ben sana mecburum ya. Teşekkür etmene gerek yok. Ben senin babanım ya. Yapmak zorundayım. Bu bir görev değil ya. Mecburum. Bitti. Bu kadar açık. Seni dünyaya getirmişsem ben bunları da yaşamak zorundayım. Sizin için elimden geleni yapmak zorundayım. Valla bana kalsa ben anne babalar için bir ehliyet verilmesini Kesinlikle ya o Yani o belediyeye gidecek. nasıl araba Güzel. kullanıyorsan aynı şekilde Aynen, onu da aynen kesin. abi. Hatta en büyük ehliyet onun için. Hayır, aynen öyle. 2 tane ehliyet gerekiyor aslında. Ben bunu hayatta 2 tane. Bir evlilik için diyorum. Anne baba olmak için. Bir tane de politikacılar için söylüyorum. Çünkü belli bir yaşa geliyorsun Ya. emekli oluyorsun. Politikayı adam edemezsin de ama anne babayı adam politikacılar edemezsin. geliyor 80 yaşına hala politika devam ediyor. Ulan adamın ehliyetini elinden alıyorlar bir Hocam, şeyin. onun- emekli yapıyorlar bir yerde çalışıyor diyor artık bu verimli değil. Ulan politikada nasıl verimli oluyor? Tamam onun çözümünü işte anne babayı eğitirsen, Evet, o da olur. çocukları ona göre eğitirse o sorun kalmaz. Ben şuna da inanıyorum. Senin dediğine nazaran sen de aslında o konuda haklısın. Yani çocuklarımıza gerektiğinden fazla zaman ayırmıyoruz. Onlarla bir oyun oynamıyoruz. Onlara vakit ayırmıyoruz. Bu hep eksik. Büyük bir travma oluşuyor. Olmadığı zaman olmuyor işte. Hayat da öyle bir şeydir. Bundan korkmayacaksın. Şarj bitti tamam. Ne koyayım günde bir şey yapıyorsun. Ya ses almıyorsun Öyle ya. değil mi? 58 dakikada kim yapıyoruz da? Ben 58'e gider 58 saat yapmak istiyordum. Sana eleman tutacağım.